Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere özet tablonun zaman çizelgesi özelliğiyle gerçekleşen verilerin sonuçlarını farklı parametrelerde nasıl görselleştirebileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ben hazırlamış olduğum örnekte 1 Ocak 2020'den başlayan ve 31 Ocak 2023'te biten tüm üretim değerlerini günlük bazda aldım ve bunu grafik haline getirdim. Burada zaman çizelgesinde yıllık bazda verileri görüyoruz ve toplamda 4 yılın, aslında 2024'te bir değer yok. Şöyle baktığımızda göreceksiniz. Toplamda 4 yılın verilerini görüyoruz. Diğer yıllara eklemek için şuradaki 3 noktayı sağ tarafa doğru çektiriyorsunuz ve diğer yılları da buradaki grafiğe eklemiş oluyorsunuz. Şu anda 2020 ve 2021 ekledim. 2022 ve 2023. Toplamda 4 yılın verilerini görüyoruz. Şimdi diğer parametrelerimize bakalım şuradan. Burada çeyrek bazlı da görebiliriz. Yılları başlık yaptı ve bunları çeyrek bazlı aldı. Örnek veriyorum, ben 2020'nin 3. çeyreğine bakmak istiyorum. Burada da hangi aylardan oluştuğunu görebiliyorum. Burada da değerlerim var. Yine buradan sağ tarafa doğru çektirip diğer çeyrek dönemleri de ekleyebilirim. Veya shift'e basabilirim. Shift'e basıp seçebilirim. Herhangi bir yere shift'e basılı seçtiğimde o alanı komple seçmiş oluyorsunuz. Başka ay bazında bakabiliriz. Yine yılların ay bazında olanları. Örnek veriyorum, ben 2021 Ocak ayına bakmak istiyorum. Nisan ayı. Yine şuradan sağ tarafa doğru çektirip şöyle bakmak istiyorum. Veya shift'e basılı bir şekilde şuraya basmak istiyorum. Ve son olarak gün bazlı da bakabilirsiniz. Tek bir gün olduğunda tabii ki bunu göremiyoruz. 2 günü seçmemiz gerekiyor. Şöyle şurayı seçip şöyle alabiliriz. Yine ben bunu yıla çevireyim. Nereyi seçtiğimde buradan görülüyor. Sadece 2023 olsun. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki değerleri alıyorum. Sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Burada başlık vardı, tarih diye. Sanırım yanlışlıkla sildim bunu. Şimdi ekleye geliyorum. Buradan pivot table'ı tıklıyorum. Var olan çalışma sayfası diyorum ve şuradaki hücreyi seçiyorum. Tamam diyorum. Gelen pivot table alanımıza tarihi satırlara, üretim değerlerini ise şuraya alıyorum. Ve bunları, gruplarını çözüyorum. Gün bazlı görmek istiyorum. Şu şekilde. Ve burası seçiliyken de yine ekleden şuradan çizgi grafiğimi seçiyorum. Buradan alan ayarlarını kaldırıyorum. Şunları siliyorum. Şu toplamı siliyorum. Şimdi burası seçiliyken şuradan zaman çizelgesi ekliyorum. Tarihi seçiyorum. İstediğim benim bu. Şöyle şunu alta alalım. Şu şekilde. Ve şunu biraz genişletelim. Şöyle tıkladığımda istediğim değerler geliyor. Şöyle yapalım. Şimdi bunun formatını ayarlayalım. Bu sefer şöyle yapalım.
Şunu şuradan silelim. Şu grafiğimizi büyütelim. İçerideki iç grafiği küçültelim. Şu araya bunu alacağız çünkü. Şöyle. Ve şimdi grafiğimizi büyütelim. Bu seçiliyken şuradan zaman çizelgesine geliyorum ve şuradan üst bilgiyi, yani şuradaki tarih kısmını kaldırıyorum. Daha sonradan burayı stilinde şöyle bir şey seçeceğim. Yalnız şurada biraz genişletsek iyi olacak. Çünkü aşağıda şu çubuk gözükmüyor. Biraz daha şunu küçültelim. Şunu da büyütelim. Şurada şu kayan çubuğu görmem gerekiyor benim. Şöyle bir durumda ihtiyacım olabilir. Şu şekilde bir ihtiyacım olabilir buna. Şöyle yapalım. Şu yine seçiliyken zaman çizelgesi. Şuradan şunu seçiyorum. Çoğalt diyorum. Ve buraya yeni stil diyorum. Hatta yeni stilim. Tam zaman çizelgesi. Biçim diyorum. Kenarlığı olmasın, dolgusu olmasın. Şuraya uyum sağlasın istiyorum. Tamam. Tamam dediğimde şöyle yapacağız. Şunu seçtiğimde bakın. İstediğim olmuş oldu. Şöyle kenara tıkladığımda bu sanki bunun bir parçasıymış gibi gözüküyor. Bunları seçiyorum ve gruplandır diyorum. Artık bunlar birlikte hareket edecek. Şöyle tekrar kontrol edelim. Burada zaman çizelgesiyle grafiğimizin bağlantısı şuradan oluşuyor. Rapor bağlantıları diyorsunuz ve şunun seçili olması gerekiyor. Pivot table'a bağlı. Size eğer bağlantı yoksa şurayı tıklameniz gerekiyor ve tamam demeniz gerekiyor. Şöyle yapalım. Şuradan da biraz yenile diyelim. Verilerimiz yenilensin. Tabi bunu demem için şuradan shift eşittir rastgele arada 1'den 100'e kadar. Şimdi burayı yenilediğim zaman grafiğim de burada değişecek. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.